Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftalık kapanışlarımızı aldık. Haftayı karışık kapattığımız söyleyebilirim. Dolar TL onca müdahaleye rağmen 17 üzerinde kapattık ve kritik dirence yakınız. Peki bu hafta bizi neler bekliyor? Piyasalarda tabii ki müdahale korkusu var. Müdahale işe yaramayacak dedim. Peki ne için dedim bunu? Dolar TL için mi dedim veya da başka bir şey için mi dedim? Az sonra detaylandıracağım. Altın çok güçlü kapattı. Altında yükseliş trendi devam ediyor. Devamını bekliyoruz. Onu da detaylandıracağım az sonra. Şimdi videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar her videoda 2 tane aboneme hediye veriyorum. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi her videoda 2 tane aboneme hediye ediyorum. Katılmak çok basit. Video bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanalda abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Müdahale işe yaramayacak dedim. Şimdi detaylandıracağım. Özellikle bu hafta FED toplantısı var. FED faiz kararı geliyor. Ne bekliyoruz? Dünyada neler oluyor? Piyasalarda tüm bildiklerinizi unutun arkadaşlar. Dün gelen bir enflasyon verisi vardı ABD tarafından. %8,6 olarak açıklandı. Bütün her şeyi alt üst eden bir rakam bu arkadaşlar. Nedir? Detaylandıracağım. Onun öncesinde size birkaç video göstermek istiyorum. Özellikle YouTube'da böyle yabancı YouTuber'lara vesaire baktığımda dünyada Türkiye'ye karşı bir algı bozulması olduğunu görüyorum. Hani sosyal medyada şunlara denk gelmişsinizdir. İşte Arjantin'de ekonomik kriz var, Venezuela'da ekonomik kriz var. Bir asgari ücreti şunu alabiliyorsunuz veya da işte şu ürünü almak için şu kadar saat çalışmanız gerekiyor diye bu tarz videolara, fotoğraflara rastlamışsınızdır mutlaka. Şimdi Türkiye'ye gelen turistler, YouTuber'lar vesaire işte Türkiye'de bir alışveriş yaptıklarında vesaire çektikleri videolarda bunlara değinmeye başladılar. Yani dünyada Türkiye'ye karşı bir algı bozulması var. Şöyle sesini kısacağım. Mesela bu videoda bayağı bir izlenmiş ve videonun atım tarihi hani çok da uzak değil. İşte McDonald's'ı gösteriyor. Bir McDonald's alabilmek için işte 3 saat çalışmanız lazım. Ortalama 3,41 sente denk geliyor diyor. 3 dolar 41 sente. İşte marketteki ürünleri gösteriyorlar. Şunu alabilmeniz için Türkiye'de şu kadar çalışabilmeniz lazım gibisinden örnekler veriyorlar. Bu sadece bu videolarda değil, bana birçok videoda denk geldi. Bir algı bozulması var. Algı bozulması var. Bu en kötü bir şeydir arkadaşlar. Bunu bahsedeceğim ama bakın videoda en son işte bu arabayı göstererek bitiriyor. Bu arabayı alabilmeniz için asgari ücrette 31 yıl çalışmanız lazım diyor. Şimdi bu algı bozulması çok çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Yani bunun diğer ülkelerde de yaşandı. Tabii ki bu belirli veya da bilinçli yapılan bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Hani artan bir enflasyon var, artan bir dolar kuru var ve turistler veya da işte YouTuber'lar buraya geldiğinde video çekimlerinde işte bu ilginç şeyleri gösterebilmek için veya da ülkenin ekonomik durumunu gösterebilmek için bu tarz şeyleri girişiyorlar. Ve bu da gerçekten inanılmaz bir algı yapıyor. Yani şimdi dünyadan bir yatırımcı olduğunuzu düşünün. Dış ülkelerden geleceksiniz. Siz bu tarz videolarla, bu tarz fotoğraflarla, bu tarz analizlerle karşılaşıyorsunuz. Buraya gelip yatırım yaparken siz 2 kere 3 kere düşünürsünüz arkadaşlar. Yani bu ülkede enflasyon varsa bu daha da gider mi? Ben buraya geldim, dolar getirdim, TL'ye çevirdim, yatırım yapacağım. Ama param enflasyona karşı erir mi? Yani gerçekten inanılmaz bir algı bozulması var ve bu bence en kötüsü. Yani bizim ihtiyacımız olan şey sıcak para. Sıcak paranın gelmesi için de algının düzgün olması lazım. Şimdi CDS'lere bakıyoruz. Credit Default Swap dediğimiz 800'lerin üzerini test etti. Neredeyse 2008'den beri test edilen en yüksek rakam. Yani dış ülkeler bize borç verirken CDS'lere bakıyor. Bunda bozulmalar var. Bakıyorsunuz dünyadaki böyle Türkiye'ye karşı bakış açılarında bozulma var. Ve bu bence en tehlikelisi. Sıcak para gelmezse bizim işimiz daha da zor arkadaşlar. Bu algıyı mutlaka düzeltmemiz lazım. Tabii ki bu videoların vesaire olumlu yanları yok mu? Tabii ki vardır. Şimdi işte yaz geliyor. Dünyada işte insanlar böyle gezmek istiyor. Gezmek istediği zaman bu tarz videolara denk geliyor. Dolar kuruna bakıyor. Şimdi tabii ki dünyadan diğer insanlar geldiği zaman dışarıdan dövizle geliyor, euro ile geliyor. Baktığımız zaman bu ülke içerisine girdiğinde bu euroyu vesaire bozdurduğunda burada en kral otellerde de kalır. En güzel tatilini de yapar. Gezer de tozar da çok rahat bir şekilde. Yani bunu 2-3 aylık maaşıyla yapabilir. Yani atıyorum adam Almanya'dan geldi veya da yurt dışından geldi. Orada euro ile maaş alıyor. 3-4 ay biriktirdi, o maaş da geldi işte. Ortalama bir maaşa baktığımız zaman 15 bin euro ile gelebilir. Türk lirası karşılığına baktığımızda inanılmaz rakamlar yapıyor. Yani adam buraya geldi 3-4 aylık maaşıyla çok güzel tatilini yapar, yer, içer, harcar ve gider.
Yani tabii ki olumlu yanları da var ama olumsuz yanları daha da fazla ve bu algı bozulması bence en kötüsü arkadaşlar. Şimdi dünyada bunlar olup biterken Cuma günü ABD tarafından gelen enflasyon verisi vardı. Enflasyon verisi %8,6 geldi arkadaşlar. İnanılmaz bir rakam. Hani dün ben analizlerde şunu dedim. %8,6 bekliyorum dedim. Bu da tam beklentime paralel geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? ABD 3-4 aydır faiz artırıyor. Deli gibi faiz artırıyor. Ve enflasyonu önleyemiyor demek arkadaşlar. Beklentilerin üzerine çıktı. Şimdi bu hafta FED var. Çarşamba günü FED esip gürleyecek. Yani şahin mesajlar verecek. Gelecek toplantılarda daha da sert faiz artırımlarından bahsedecek. 75 bas puan, 100 bas puan. Arkasından işte FED üyeleri çıkacak. Daha şahin konuşmalar yapacak ve bu sürekli böyle devam edecek. Ve dolar endeksi dünyada inanılmaz yerlere gidecek. Bu son gelen veri dünyada finansal piyasalarda tüm bildiklerinizi unutun arkadaşlar. Şahin bir FED göreceğiz. Bu gelecek haftalarda devam edecek. Değerlenen bir dolar endeksi göreceğiz ve dünyada dolar tüm para birimlerine karşı değerlenecek arkadaşlar. Ha şunu da söyleyebilirim. İstedikleri kadar faiz artırsınlar. Maalesef ABD'de bu artan enflasyonu durduramayacak. 1-2 sene boyunca bu artan enflasyon devam edecek. Hani son haftalarda ABD vadelilerdeki emtia fiyatlarına baktığımızda zaten bunu görebiliyorsunuz. Şunlar enerji fiyatları. Doğalgaz son yıllarda %134 değerlenmiş mesela. Şeylere baktığımız emtia fiyatlarının son haftalardaki değer kazanımlarını görebiliyorsunuz. Mesela bu soya yağı, işte buğdayı, fasulyeyi, nohutu vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Enflasyonu önleyemeyecek. FED şahinleşecek, dolar dünyada değer kazanacak ve maalesef bize etkisi çok daha büyük olacak. Başta şunu dedim, müdahale gelecek ama işe yaramayacak. İşte ABD enflasyonu müdahale edecek arkadaşlar. Faiz artırarak ama işe yaramayacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Dolar endeksinin değerlenmesi demek. Doların dünyada iyice değerlenmesi ve para birimlerine karşı baskı kurması demek ve altında yükselmesi demek. Şunu diyebilirsiniz, altın derken emtia fiyatlarını kastediyorum. Bunun içine gümüş de, platinyum da, paladyum da giriyor. Altın bunlarda başı çektiği için başlıca altını söylüyorum en başta. Şunu diyebilirsiniz, dolar endeksi değerlenirken altın, gümüş vesaire nasıl değerlenecek? İşte şurada şu çok önemli. ABD müdahale edecek diyorum bakın enflasyona. Faiz artırarak, faiz artırması demek dolar endeksinin değerlenmesi demek. Dolar endeksi değerlenirken altın nasıl artacak diyorsanız enflasyonu önleyemediği için artacak arkadaşlar. Normal dünyada son 50 yıldır dolar endeksi artıyorsa veya da ABD 10 yıllıklar vesaire artıyorsa altın, gümüş vesaire düşer. Ben ne diyorum? Tüm bildiklerinizi unutun. ABD faiz artırırken dolar endeksi artacak. Bununla beraber enflasyonu önleyemediği için ise altında yukarı gidecek. Şimdi bunları söyledikten sonra dolara baktığım zaman haftayı 17.06'dan kapattı. Çok fazla bir düşüş beklentim yok. ABD bu hafta, FED bu hafta şahin konuşacak. Tabii ki bu son bir önlem vardı. Gelir endeksi senet detayları 15 Haziran'da belli olacak. KKM kadar etkisi olmayacaktır arkadaşlar. Yani istedikleri kadar yüksek faiz versinler. KKM bunların en babasıydı. Onu çıkardıkları zaman da zaten dolar 2 katına çıkmıştı. Yüklü satışlar yapılmıştı. Düşüşün ortam uygundu ve KKM kadar bunun etkisi olmayacak. 17.40 çok kritik. 17.40 üzerine attığımız zaman maalesef yeni rekor seviyeler görülür. Atamadığımız sürece de her zaman 16.50 desteğe test edilebilme ihtimali vardır. Dolar TL'de beklentim bu şekilde, çok fazla düşüş beklentim yok. Müdahaleler geçici olacaktır. Asıl müdahale bence seçime yakın olacak ki o da politika faizlerinin yukarı çekilmesi olacaktır. Doların tutulabilmesi için politika faizlerinin yukarı çekilmesi lazım. Öyle 100-200 bas puan değil, 800 bas puan, 1000 bas puan gibi, o da seçime yakın yapılacağını düşünüyorum. O yüzden dolarda çok fazla bir düşüş beklentim yok. Şimdi altın tarafı haftayı çok güçlü kapattı. Bakın altın tarafı patlayacak. Gram altın tarafı patlayacak. İşte KKM'ye para koyacaksınız vesaire. Ben dolar kur üzerinden koymam. Yani gram altın üzerinden koyarım. Eğer KKM vesaire düşünüyorsanız veya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız, altın borcunuz varsa altın borcunuzu bir an önce kapatın arkadaşlar. Ben size kısaca bunu söyleyebilirim. Çünkü altında diplerden dönüşler almaya başladık. 1800 üzerinde tutunacağını düşünüyorum. Bakın haftayı 1871 üzerinden kapattı. Enflasyon verisinden sonra bu tarz bir atağın geleceğini zaten son videolarda konuştuk. Beklentimiz bu hafta içerisinde 1900'lere doğru
testin gelmesi. Hani son bir kez belki 1850 civarları test edilebilir ama altında yükselişin devamını bekliyoruz. 1900 dolarlar kısa vadeli hedefimiz. Gram altın tarafı da 1000 TL üzerine yerleşmeye başladık. 1000 TL altındaki her hareket geçici olacaktır. Bundan sonraki süreçte 980-940 civarları destek hatlarımız. 940'ın geleceğini çok fazla düşünmüyorum ama belki 980-970 civarları son bir kez test edilebilir. Bu da sadece alım fırsatı olacaktır. Altını ben tutmaya devam ediyorum. Gram altın patlayacak. Bu enflasyonu dünyada önleyemeyecekler arkadaşlar. Tabii ki de faizler artılacak vesaire. Hani başka bir hikaye lazım bu enflasyonun düşürülmesi için. Maalesef 1-2 sene boyunca bu enflasyonla beraber yaşayacağız. Yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu da altına yarayacak. Altın 1000 TL destek yapıyor. Altındaki hareketler kalıcı olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte hani 1000 TL'nin altına gelse bile bunlar geçici, böyle altına iğneleme vesaire olarak kalacaktır. Tekrardan 1000 TL üzerine çıkacağız. 1000 TL üzerindeki hareketlerde de 1200 TL ilk etapta, daha sonra 1470 TL'ye doğru bakın çok hızlı bir şekilde çıkacağımızı ben düşünüyorum. Orta ve uzun vade için altın 1000 TL altında ki her harekette ben kendi adımı alırım. Gram gümüş TL 12.30 direncine takıldı. Ya hani yeni girişler için şöyle 11-11.30 seviyesini bekleyebilirsiniz. Risk almak istemiyorsanız gelirse ben kendi adıma 11 TL civarlarından alırım. 12.30 üzerine atmasını bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz. Daha sonra 13.5 ve 15'lere doğru çıkış hareketinin devamını bekliyoruz. Tabii ki altındaki hareket bunları da işte gümüşü, platin, paladyumu da yukarı yönlü götürecektir. Özellikle ons altında 1900 üzerine çıktığımızda bakın gümüş tarafı, platin, paladyum tarafı ekstra değerlenecektir. Hani şu anlık yatay süreçte olduklarına bakmayın. Bir ons altın 1900 üzerine gidelim. Buraya da ekstra yansıyacaktır. Bakın benim düşüncem bu şekilde. Enflasyonu durduramayacaklar ve bundan en fazla altına yarayacak. Altın patlayacak arkadaşlar. Ve türevlerine de işte gümüşe, platinyum, paladyuma tabii ki alımlar gelecek. Şimdi petrol tarafı, petrolden önce dolar endeksine bakmak istiyorum ki dolar endeksi bakın dünyada her şey buna göre şekil alıyor arkadaşlar. Şuradan özellikle 101.5, 101.50 desteğinden çok güzel döndük. Bu dönüşü zaten bekliyorduk. 104 üzerine kapattık. 104 üzerine 108'leri çok hızlı bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Değerlenen bir dolar endeksi, tabii ki bu da TL ve paritesinde, TL ve benzerlerinde, Güney Afrika randı, Brezilya reali, Meksika pesosu, bunlar üzerine baskı kuracak arkadaşlar. Tabii ki bundan en fazla etkilenen yine TL olacaktır. Türk liramız olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Şimdi 101'leri tarihi bir destek yapıyoruz. Kısaca 108, 113 ve 120'lere doğru dolar endeksine değerlenme bekliyorum ama kısa vadeli 108'leri konuşacağımız zamanlar gelecek. Daha yukarılarını konuşacağız ama onlar için birazcık daha zaman var. 104 üzeri her kapanış dolar endeksini 108'e doğru atacaktır arkadaşlar. Şimdi işte bu hafta FED faiz artacak. FED'den şahin konuşmalar gelecek. Bunlar neye yarayacak? Tabii ki de dolar endeksine. Şimdi buradan borsaya bakmak istiyorum. Borsaya da kısaca bir değince. Borsa tarafı da haftayı biraz böyle sıkıntılı kapattı ama yükseliş devam edecek. Belki 2480'e doğru bir yineleme gelebilir. Hani çok çok normaldir. 2480'de tutunacak. Hani bu enflasyonda, bu enflasyonist ortamda borsanın çok fazla düşmesini beklemeyin ki beklemiyoruz zaten. Ben size şunları dedim. Dolar düşse de çıksa da enflasyon zaten yukarı gidecek, bu belli. Borsada yükseliş bekliyoruz. Borsada hisse alın. Özellikle gıda hisselerine yönelin. Çünkü gıda fiyatları bakın ABD tarafında vadeliler inanılmaz derecede arttı. Sektör gıda hisselerine kayacaktır. Yani gıda sektörü değerlenecektir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2480 destek attı. Altını beklemiyorum. Üzerindeki her kapanışa tekrardan 2700'lere doğru, daha sonra 3000'li seviyelere doğru borsada yükselişlerin devamını bekliyoruz. Geri çekilme, her geri çekilme alım fırsatı. Geri çekildikçe alım. Borsa güzel, borsa kazandıracak. Tabii ki hacimli hisseleri girmeye de özen gösterin. Şimdi Bitcoin tarafı sıkıntıda. Bu hafta Fed'in faiz artıracağı iyiden iyiye fiyatlanmaya başladı. Tabii şahin konuşmalar da gelecek. Bundan tabii Bitcoin tarafı da etkileniyor. Ben size şunu söyleyebilirim ki kripto para tarafında da yeşil günler gelecek. Ama öncelikle şu Fed faiz kararı bir gelsin geçsin.
Bir tık böyle aşağı inelemeler gelebilir. Özellikle 26.500'e doğru. Üzerine tutunmasını bekliyoruz. Asıl yükseliş şöyle 32.000 dolar üzerine attığımızda başlayacak. Düşüş trendi bitecek. Bu sefer de yükselişleri konuşacağız. İşte bu yükselişler ne kadar sürecek vesaire. Onlara o zaman değineceğiz. Şu anlık 32 bin dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz. Yükselişleri konuşabilmemiz için. Bir enstrüman sonsuza kadar düşmez. En de sonunda bu düşeni kıracak. Ve biz de bunları konuşmaya başlayacağız. Şunları söyleyebilirsiniz. İşte dolar endeksi değerleniyor. ABD faiz artıyor. Bitcoin nasıl çıkacak? Yani ABD tarafında regülasyonlar gelebilir. Hani bu haberlerle Bitcoin alımlar gelebilir. Bir trend başlayabilir. Apple tarafından işte Bitcoin'e yüklü bir alım gelebilir. Onlar konuşulmaya başlanıyor. Bu tarz haberlerle trend tekrardan yukarı dönebilir. Bunları takip edeceğiz arkadaşlar. O yüzden 32 bin dolar seviyesini Bitcoin tarafında önemsiyorum. Bugünlük de söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.